Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Tunus işi bebek hırkası çalışması yapacağız. Bunun için ben şöyle bir ebruli ip tercih ettim. 4 numaralı şişli ve yakasını içindeki herhangi bir renkten 4 sıra haroşa ördüm. İlmeğim 64 ilmek. 4 sıra haroşamı ördüm. Şimdi Tunus işine geçeceğiz. Bunun için ipimi alıyorum. Tunus tığım da 4 numara. Şimdi normal Tunus işi yapıyormuş gibi bütün ilmeklerimizi Tunus tığımıza toplayacağız. ...64 ilmeği buna geçiriyoruz. Evet arkadaşlar, bütün ilmeklerimizi Tunus tığımıza topladık. Şimdi birçoğumuz Tunus işini biliyordur ama bilmeyenler için şöyle bir tekrar edelim. İlk başta Tunus işinde geri gelirken şu ilk ilmeği tek alıyoruz. Tek aldım. Daha sonra şişteki ilmekle yanındaki ilmeği beraber. Yani çift çift alıyoruz artık.
Sıranın başına kadar bütün ilmeklerimizi toplayarak geleceğiz. Evet arkadaşlar. Bakın. Bütün ilmeklerimiz tunus işine döndü. Bu yakayı isterseniz haroşa kısmını daha sonra örebilirsiniz. Çünkü yanlarından ilmek alacağız zaten. Ön patlarını ilmek alarak yapacağız. İstiyorsanız yaka kısmının haroşasını da sonradan yapabilirsiniz. Şimdi artık hırkamızın bölmesini yapacağız. 64 ilmek, şişimizde 64 ilmek var. 10 ön, 2 tane ayrım yerimiz patımız, 8 kol, 2 pat, 20 arka, 2 tane patımız, 8 kol, 2 tane patımız ve 10 ön olarak. Bu pat dediğim yerler ikişer ilmek yani sağından ve solundan artırarak gideceğiz. Evet, şimdi sayarak başlayalım arkadaşlar. Bir ilmek şişimiz de var. Hemen onun yanındaki ilmeği alıyoruz. 2. Tunus işinde biliyorsunuz şu öndeki ilmekleri toplayarak gidiyoruz. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 ve 10. 10 ilmek önümüz. Şimdi şuradaki aradaki boşluğa giriyorum, bir ilmek çıkarıyorum. Şimdi 2 tane ayrım yerlerimizdeki patlarımız var. 2. Tekrar boşluğa batıyorum. 8 tane kol için alıyorum. 8. Tekrar aradaki boşluğa giriyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. 2 tane ayrım yerimizdeki ilmekleri alıyorum. Tekrar boşluğa giriyorum. 20 tane de arkamız. 20 ilmeği de topluyoruz. 2 3 20. Arkamız için de 20 ilmek aldık. Şimdi tekrar artırım yerini yapıyoruz. Bir ilmek boşluktan aldım. 2 tane. Bu çubuğumuz kol ayrımına kadar gidecek böyle 2 ilmeğimiz. 2 tane yaptım. Tekrar artırma yapıyorum. 8 tane kol için.
8. Boşluktan bir tane aldım. 2 tane ilmeğimi aldım. Tekrar boşluktan ilmek alıyorum. Zaten 10 ilmeğimiz kaldı ön için. 1, 9, 10. Şimdi tekrar geri geliyorum. Benim 64 ilmeğim var arkadaşlar. Daha büyük yapmak istiyorsanız ikişer ilmek önlere, ikişer ilmek kollara, arkaya da 4 ilmek artırırsak bir beden daha büyür hırkamız. Tekrar geri geliyorum. Bu bir iki sıra biraz artım yerlerinde şaşırma olabilir. Onun için sayarak gitmenizi tavsiye ederim. 3-4 sıra sonra zaten kendini belli ediyor. Evet, sıranın başına geldik. Şimdi tekrar ilmek almaya başlıyoruz. Bir ilmek şişimiz de var. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir sıra önce artırmıştık. Bir ilmek 11 oldu ilmeğimiz. Şimdi tekrar şu iki ilmeğin sağından bir tane, bir. Aradaki çubuk ilmeğimizi örüyoruz 2 tane. Tekrar artırma. 1. Kolumuz 8 yapmıştık. Artırmalarla 10 oldu. Şimdi 10 ilmeğimizi alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Yine şu iki çubuğa geldik. Onun sağından bir tane, 1, 2 ve solundan da bir tane daha alıyoruz. Bunu 3-4 sıra sayarak gidin. Önümüz 10 iken 11 olacak, 12 olacak, 13 olacak. Tek tek gidiyor. Kollarımız ve arka beden sağda ve solda artırma yaptığımız için 2 ilmek 2 ilmek gidecek. Yani 8, 10, 12, 14. 3-4 sıra saydıktan sonra bakın şuradaki çubuklarımız kendini belli edecek. Şu artırmalar deliklerimizden bir 14-15 tane olana kadar böyle devam edelim. Evet arkadaşlar, hırkamızın veya yeleğimizin baba kısmını yaptık. Ben 22 tane artırma yaptım. 10 ilmeğimiz vardı. Hırkamızın, yeleğimizin önü 32 ilmek oldu. Şimdi kol ayrımını yapacağız. Onun için artık şu artırma yerine geldim bakın. Ama artırma yapmıyorum. Direkt artık ilmeklerimi topluyorum. Bu kısımdan sonra ister bunu yelek olarak yapın, isterseniz hırka olarak kol boyunu örerek hırka yapın. Eğer dediğim gibi bir beden büyütmek istiyorsanız ikişer ilmek ilave edin. Artırmayı da 22 değil 24, 25 delik yapabilirsiniz.
Evet, arka ve kol robamızın ortasına geldik. Burada 2 ilmeğimiz vardı. Bunun birini kola alıyoruz. Biri de arka bedene kalıyor. Şimdi geri topluyoruz. Evet, kol ve ön robamızın ortasına geldik. Burada da aynı işlemi yapıyoruz. Aradaki 2 ilmeğin biri ön bedene, birini kola alıyoruz. Ve artık sadece kolu öreceğiz. Böyle birkaç sıra yapacağız. Ben 4 sıra yaptım. Yelek yapacağım için hırka diye başladım ama yelek yapmaya karar verdim. Çabuk bitsin, size gösterebileyim diye. Hırka yapacaksanız yaklaşık bir 16 santim, bebeklerde kol boyu yeterlidir. Çünkü ucunda bir de haroşası olacak. 16 santim olana kadar aynı şekilde devam edeceksiniz. Şimdi yelek yaptığım için haroşasına geçeceğim. Yine yakadaki yaptığım ipte dönüyorum. Bu sefer şişimi alıyorum. Yakada şişten tağa geçmiştik. Şimdi de tığdan şişe geçirme yapacağız. Tabii ucu biraz takılacaktır ama her seferinde çıkaracağız. Koldaki bütün ilmeklerimiz şişe geçti. Şimdi bunu 4 sıra kadar yakadaki gibi haroşasını öreceğiz ve bitireceğiz kolumuzu. Evet, ben kolumu kestim. Bitirdim haroşayla. Bakın çıktı küçük bir kol. Şöyle kolumuz bitti. Şimdi ilmeklerimiz önde takılı zaten. Arkaya devam edeceğiz. Şu bitirirken de ipinizi biraz uzun bırakın ki şu arada bir kol altına bir dikişimiz olacak. Onu dikmek için. Diğer ipimi de arkaya bağladım. Şimdi ilmek almaya yine devam ediyorum. Geri gelirken bu arada hiç ilmek atmayacağız. Yani diğer yelek kolları gibi değil. E, kolu olduğu için araya ilmek atmamıza gerek yok. Direkt geçeceğiz. Şimdi arkaya bağladım ipimi. Arkadaki bütün ilmeklerimi alacağım. Tekrar da şuradaki ön robanın ortasına geleceğim. Bunun birini alacağım. Sadece şu kolu da öreceğim. 3-4 sıra örüp haroşasını yapacağım. Daha sonra kolum bittikten sonra öne bağlayacağım. Öndeki ilmeklerimi alıp artık ondan sonra bütün bedeni birlikte öreceğim. Şöyle göstereyim ben size.
Hırkamız, yeleğimiz bittikten sonra şu önlerden tekrar haroşasını alacağız. Düz renk iple haroşamızın ön bantlarını yapacağız. Şimdi beraber bunu bitirelim. İlmek almada görüşelim. Arkadaşlar, tunus işi yeleğimizin ön bantını göstereceğim size. Ben bir tarafını ördüm ilmek alarak. Şimdi bunu hem ilmek alacağız hem bunu örerken de iliklerimizi açacağız bir taraftan. İpimi bağladım. Yakadan başlıyorum. Şu tunus işinin şu aralarından ilmek alarak bir ortalama 60 tane ilmek alacağız. Evet. ilmeğimizi aldık. Şimdi bu ön bantımızda 5 tane haroşa var. 2 haroşayı öreceğiz. 3. sırada ilik açacağız. Evet, 2 sıra haroşamızı ördük. Şimdi iliğimizi açacağız. Baştan 3 ilmek örüyoruz. 1 2 3 doluyoruz. Şu 2 ilmeği birlikte alıyoruz. Sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ilmek ördüm. Doluyorum. Şu ikisini birden kestim. Tekrar 11 ilmek. 1 2 11 ilmek ördüm. Artırıyorum ve kesiyorum. Artırıyorum. İkisini birden alıyorum. Kestim. Artırıyorum. Kesiyorum. İliklerimizi açmış olduk. Buradaki sayınız fazlaysa o aradaki 11 ilmekleri 12'şer tane örebilirsiniz. İliğimizi de açtık. Geri gelirken o artırdıklarımızı direkt haroşa olarak örüyoruz. Bakın şu artırdığımız ilmek ördüm.
geçiyorum. Şu iliklerimiz oluştu. Şimdi 2 sıra daha örüp bitireceğiz. Düğmelerimizi dikeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tunus işi yeleğimiz bitti. Düğmelerini de diktik. Arkası da böyle. Evet, yapacak arkadaşlara kolay gelsin.